Yolda yürüyen iki insan çarpışır ve suçun kimde olduğuna bakmaksızın ikisi de dönüp birbirine ters bakar, küfür ederse bunun adı cehalettir. Bu insanları görürseniz hiç karışmayın. Hatta kavga ederlerse ayırmayın bile. Dünya bunlardan ne kadar hızlı kurtulursa o kadar iyi. Yolda yürüyen iki insan çarpışır ve suçun kimde olduğuna bakmaksızın birbirlerinden özür dilerlerse bu medeniyettir. Bunun yaşandığı yere ev kurun, orada yaşayın, huzur içinde. Yolda yürüyen iki insan çarpışır ve biri özür dilerken diğeri küfrediyorsa, işte orada adaleti uygulayın. Çünkü o küfreden hükmü vermiş ve kendi cezasını uygulamaya başlamış. Ne bakıyorsun lan? Sessiz kalırsanız kesinlikle daha da üstünüze gelecektir ve baskıyı artıracaktır. Hasta mısın oğlum, ne bakıyorsun? Haklı ya da haksız olması artık önemli değildir. Güçlü olduğunu ona hissettirirseniz, gücünü uygulamaktan hiç çekinmeyecektir. Peki, siz ne yapacaksınız? Bak hala dik dik bakıyor amına koyduğum. Tabii ki hakkınızı koruyacaksınız. Adalet gelir diye beklerseniz muhtemelen ölürsünüz. Çoğu zaman öldürmek, ölmemek için yapmanız gereken şeydir. Tereddüt etmeyin.
Yolu kapattık komiserim. İleriden Sanayi Caddesi'ne yönlendirdik. Şerit? Şeritte geniş çektik. Çıkardık herkesi. Sen bir görgü tanığı var diyordun. Çağırdım komiserim. Adam esnaf. Dükkanı kapatıp geliyor. Kimin yaptığı belli mi komiserim? Önce bir kolay gelsin de jurnalci. Bahadır, ne diyorsun oğlum adama? Kötü bir şey demedim abi. Jurnalci Fransızca'da gazeteci demek. Dışarıda fazla takılıyorsun sen galiba. Bir hesaplaşma olabilir mi komiserim? Bilmiyoruz kardeşim, araştırıyoruz işte. Cengiz, oğlum hani şeridi geniş çekmiştiniz, bu nasıl girdi? Gazeteci diye bıraktık komiserim. Aferin. Geldi komiserim. Geldim komiserim. Buyur. Sen olayı gördün mü? He gördüm. Şehir efsanesi yaptı. Nereden anladın olduğunu? Fotoğraflarını yayınlamışsınız ya komiserim. O adamın aynıydı. O yaptı. Peki neden yaptı? Sen karışma lan. Cengiz, çıkarın oğlum şunu. Peki komiserim. Komiserim biz de işimizi yapıyoruz. Niye kızıyorsunuz ki? Hadi kardeşim. Komiserim. Yürü lan. Sen neden yaptı anlayabildin mi? Komiserim, şehir efsanesi şuradan geliyordu. La şehir efsanesi deyip durma şuna. Ne diyeyim komiserim? Katil de. Şimdi komiserim, bu çocuk tacizlisini öldürmüş ya. Ondan katil demeye dilim varmıyor. La tamam. Ne dersen de. Sonra ne oldu? Sonra bu birden onun önüne çıktı. Efsane katilde durdu. La efsane katil. Neyse siktir et. Sonra? Sonra yan yana durdular. Bu boyuna küfretti. Tam inecekti. Efsane katil bunu vurdu ve gitti. Plakasını aldın mı? Memur arkadaşa verdim. Tamam kardeşim. İhtiyaç olursa biz seni emniyete çağırırız. Tamam komiserim, kolay gelsin. Sağ ol. Bahadır. Hı. La oğlum baksana buraya. Bir saniye. La ne yapıyorsun? Hah buyur şimdi. Ne sırtıyorsun oğlum? Akşama büyük buluşma var Ejder'cim. Kolay gelsin beyler. Bu ne? Yeni olay yeri teknikleri mi deniyorsunuz? Yok sayın savcım. Bahadır bir kızla buluşacağı zaman böyle makak maymununa bağlıyor. Yok sayın savcım, ben şey olunca yani hani... Evet, işimize dönelim. Nedir? Arkadaşlar bakıyor sayın savcım. Var mı bir şeyler beyler? Yakın mesafe tekel ateş edilmiş savcım. Direkt kafasına nişan almış. Silah belli mi? Kovan bulamadık sayın savcım. Büyük ihtimalle 9 milimetre. Görgü tanığı var mı? Var. İki araç yan yana durmuş. Diğeri ateş edip gitmiş. Teksas ya. Vallahi Teksas. Küçük yer. Gelir rahat ederiz dedik. Düştüğümüz pozisyona bak. Görgü tanığı Yaman'ın yaptığını söylüyor sayın savcım. Yaman mı? Pek Yaman'ın işine benzemiyor gibi. Öyle ama görgü tanığı çok emin. Sayın savcım. Komiserim. Plakadan bir şey çıkmadı. Plaka sahte. Sahteciliğe de başladı desene. Bulun artık şu adamı beyler. Bulun. Biz göt gezdiriyoruz zaten. Sonra ne oldu? Zeynep Özdemir'e baktı. Özdemir gülünce ben de onun üzerine atladım. Panter misin oğlum sen? Niye atlıyorsun insanların üstüne?
Baba bu kızlar hep böyle mi? Nasıl? Ben beni sevdiğini sanıyorum. Özdemir de öyle sanıyor. Faruk da öyle sanıyor. Faruk mu? Onlar taşınmamış mıydı? Taşındı. Keşke Özdemirler de taşınsa. Onlar taşınırsa yerine başkası gelir oğlum. Tamam da Zeynep niye böyle yapıyor? Kimi sevdiğini söylesin o zaman. Kadınlar ilgiyi sever oğlum. Hem bu kötü bir şey değil ki. Belki o da kimi seveceğine karar vermeye çalışıyordur. İyi de ben telef oluyorum arada. Telef mi? O ne demek oğlum? Hayvanlar boşuna ölünce telef oluyorlarmış ya. He. Ama onlar hayvan. Tamam işte ben de Zeynep'i hayvanlar gibi seviyorum baba. Buyurun, burası. Elçin Hanım, size bir şey soracaklarmış. Buyurun oturun. Sağ olun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Kızımızdan haber alamıyoruz. Çıktık geldik. Hiç böyle yapmazdı. Evine gittik kapı duvar. Telefonu da kapalı. Sakin olun. Kızınız burada mı yaşıyor? Öğrenci burada, üniversitede. Kesin başına bir şey geldi. Lütfen sakin olun. Hemen kötüye yormayın. Mehmet, su, çay getir bize. Tamam Elçin Hanım. Kızınızın adı ne? Şule Olgun. Burada üniversitede mi okuyor? Evet, ilk senesi. Kaç gündür ulaşamıyorsunuz? 3 gün oldu. Anladım. En son konuştuğunuzda neredeydi? Vallahi hanım konuşmuştu en son. Neredeydi hanım? Evindeydi. Tamam. Bir kayıtlara baktıralım. Bir olayda adı geçmiş mi? Hastane kayıtlarında bir şey var mı? Razıyım. Hastanede olmasına da razıyım. Yeter ki hayatta olsun. Hemen kötüye yorma hanım. Dur bakalım. Neden ölmedin lan sen? Soldan sağa 7 harf. Soğuk yenen bir yemek. Parantez içinde mecazi diyor. Nedir buyurdu er? Abi söyleyince kızıyorsun. Kızarım tabii. Yanımdakine sorarak bulmacayı çözersem ben çözmüş olmam ki. İntikam. Sana bakınca şıp diye çözdüm Yaman Beyciğim. Anladığım kadarıyla maça hazırsın. Bir başlama düdüğü çalsaydı bari. Neden ölmedin lan? Yurdaer. Nabzımda yükselme oldu mu? Hayır, hala 50. Suratına silah doğrultulan bir adamın nabzı nasıl yükselmez? Heyecan, korku, coşku ya da tedirginlik hissi olmadığı durumlarda nabız yükselmez. Tabii kalbinizin genetik ve yaşamsal gücü de buna sebep olur. Yaman Beyciğim, ben bir kere öldüm. Şimdi eğer sen
çük kadar kanadı var. Kartalı uçmayı öğretir. Sikimin bülbülü. Yurdar, bu sana emanet. Hastane kayıtlarında da bir şey yok. Kesin kaçırdılar çocuğumu. Adam neciymiş Elçin, baktın mı? Bakamadım komiserim. Geçmiş olsun. Hayırdır? Kızımız kayıp komiser bey. Kaç yaşındaydı kızınız? 20 yaşında, burada okula gidiyordu. Siz burada oturmuyor musunuz? Yok, biz Mersin'de oturuyoruz. 3 gündür haber alamayınca geldik. Organ mafyası olmasın komiserim? Mafya mı? Çaycı, çık dışarı. Komiserim, fikir vermek amaçlı. Bizim bir komşu vardı. Defol lan! Sakin olun hanımefendi. Nerede kalıyordu kızınız? Yurtta mı? Yok, evde kalıyordu. Çok titizdi benim kızım. Yapamadı, kalamadı yurtta. Oturduğu evin adresini biliyor musunuz? Ha, biliyoruz, burada yazıyor. Şevketiye Mahallesi, Zeytin Sokak, No 23, kat 2. Zeytin Sokak mı? Bu şey değil mi ya? Ev sahibinin adı Yaman mı? Evet, tanıyor musunuz? Ona da ulaşamıyoruz. Zaten telefonu falan yok, kapısını çaldık, açan olmadı. İsminiz neydi? Bilal Olgun. Şimdi Bilal Bey, orası biraz karışık. Yaman Develi aranan bir şahıs. Neden aranıyor? Cinayetten. Geçmiş olsun Yaman Bey. Nasıl hissediyorsunuz? Bok gibi. Bu aceleci tavrınız rahatsızlığınız için olumsuz sonuçlar veriyor Yaman Bey. Normal koşullarda 6 aydan önce ayağa bile kalkmamalısınız. Ama siz kendinizi yormaktan çekinmiyorsunuz. Bana bak robotik kodlama. Benimle insan gibi konuş. Makine gibi değil. Ben sizin sağlığınız için... Sen beni boş ver. Bana Kudret'i anlat sen. Nasıl kurtuldu? Bu bir sır değil Yaman Bey. Anlat o zaman. Arkadaşlar, biliyorum çok zor günler geçirdiniz. Beraber çok acı bir olay yaşadık. Teşkilatımız değerli bir üyesini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. Fakat bu Yaman Develi davasının hala çözülmemiş olması, başta müdür bey olmak üzere hepinizi zor durumda bırakacak. Bugünkü cinayet artık elini kolunu sallayarak önüne geleni öldürdüğünü bize gösterdi. Bence dengesizleşiyor Sayın Müfettişim. Bu onun tarzı değil. Aslında onun tarzı. Bugün arabada öldürülen adam Erkut Paşaoğlu daha önce birçok şikayetle emniyete alınmış dengesiz birisi. Biz de sordurduk efendim. Adam tam bir cemiyet mikrobu. İşte bu noktada Yaman Develi hala tutarlı. Topluma yarar sağlamayan, hatta zarar veren insanlardan seçiyor kurbanlarını. Oldu olacak siz de efsane deyin müfettişim. Ne diyeceğimi sana mı soracağım Bahadır Komiser? Efsane olduğuna inansam derim zaten. Kusura bakmayın Sayın Müfettiş. Yo, önemli değil. Önemli olan başka şeyler var.
Kedi mi çağırıyorsun hanım? Yalnız mısınız? Aa, deli mi ne? Bir sıkıntınız mı var hanımefendi? Gel. Buyurun. Siz Süheyda Hanım mısınız? Evet, siz kimsiniz? Ben Ejder'in annesiyim. Aa, öyle mi? Ejder'in annesi. Şşt! Sessiz. Yalnız konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Burcu hemşire burada mı? Yok, çıktı o. Öğleden sonra izin aldı. Rahatladım. Canım. Nasılsın? Çocuklar seni çok anlattılar. Sağ olsunlar. Buyurun, oturalım. Oturalım. Seninle konuşmam gerekenler var Süheyda yenge. Siz Kudret abiyi tam olarak şu noktalardan bıçaklamışsınız. Alttaki ikisi yalancı kaburga dediğimiz kaburga boşluklarına gelmiş. Kaburgası bile yalan adamın. Aynısından sizde de var Yaman Bey. Evet, Bay Ukala. Üstteki 2 bıçak darbesi ise 7. ve 8. kaburgaların olduğu yere gelmiş. Anladığım kadarıyla küçük bir bıçak kullanmışsınız. Doğru mu? Yaman Bey. Yaman Bey. Evet. Küçük bıçak. Hiçbir organ ciddi bir zarar görmemiş. Fakat perikardiyal efüzyon oluşmuş ve kalp tamponadı gelişmeye başlamış. Bu da olay yerine gelen sağlık ekiplerini yanıltmış olmalı. Yani hiç ölmedi ama öldü sandılar. Perikard boşluğunda biriken sıvı sağlık ekiplerini yanlış yönlendirmiş olmalı. Yaralara tampon uygulayıp sonra eks kararı verilince Kudret Bey direkt morga kaldırılmış. Yurder. Hani halk dilinde konuşuyordun sen? Peki, şöyle anlatayım Yaman Bey. Oğlum siz ceviz olmadan bir şey anlatamıyor musunuz? Bu sesi rahatlıkla duyabiliyorsunuz değil mi Yaman Bey? Evet. Şimdi? Evet yani. İşte bizim perikardiyal efüzyon dediğimiz olay. Cevizi kalbiniz gibi düşünün. Etrafı sıvıyla dolarsa, kalbiniz işlevini yerine getirse bile biz onu duyamayız. Sizin bıçak darbeleriniz Kudret abinin kalp boşluğuna kan dolmasına sebep olmuş. Ve sağlık görevlileri onu öldü sanıp morga göndermişler. Ballı göt. Şansın ötesinde Kudret abinin eski bir sporcu olması, nabzının normalden düşük atması da büyük bir etken tabii. Zaten 6 saat sonra onu morgdan aldık. Gerisi benim maharetim. Ne bakıyorsun? Aferin mi diyeyim? Sizin için de aynı çabayı gösterdim Yaman Bey. Ferişte Hanımcığım koskoca kız. Ben ne diyeyim ki ona? Bak, Ejder bu kızı seviyor ama açılamıyor. Yapalım aralarını. Büyük sevap. Aslında Ejder açılsa biz de bir şeyler yaparız da. Açılmıyor ki Dana. Kaç kere söyledim. Güzelim kız, kaçırma bunu dedim. Yani Ferişte Hanımcığım biz bir şey demeyelim. Burcu tutup da
Niye kendi söylemiyor derse, cesaretsiz mi bu çocuk derse olacak işi de bozarız. Ne yapalım? Bence siz biraz daha bastırın. Bastırayım değil mi? Bastırın, bastırın. Anne, acil değilse sonra konuşalım. Acil oğlum, acil. Sana sütümü helal etmiyorum ve gidiyorum. Ne gitmesi anne, ne oldu? Ya Burcu'ya açılırsın ya da seninle bir daha konuşmuyorum. Eşyalarımı topladım. Tamam anne, tamam konuşacağım, tamam. Bugün konuşacaksın. Eğer müsaitse bugün konuşacağım. Ben anlamam. Bugün dedim. İşte o kadar. Zannederim önemli bir görüşme Ejder Komiser. Yok efendim. Annem, acil bir durum olmuş da. Anladım. Arkadaşlar, sonuç olarak vardığım kanı şu. Bir köstebek var. Müfettiş bey, bu çok ağır oldu. Benim ekibimde böyle bir şey mümkün değil. Müdür bey, daha bu sabahki olaydan da anlıyoruz ki Yaman Develi hala burada. Zaten çıkamaz müfettiş bey. 24 saat aralıksız köy yolları dahil çevirme var. Çok güzel. Küçük bir ilçede fotoğrafları çarşaf çarşaf yayınlanan biri nasıl yakalanmaz? Bu bir. Tam ihbar aldığımız sırada evine 14 dakikada intikal etmemize rağmen evden uçup gitmesi, bu iki. Yurt cinayetinde bizden önce davranıp cezayı bile kesmesi, bu da 3. Yurttaki olay gazeteye çıkmıştı. Oradan haber almış olabilir sayın müfettişim. Ben de onu diyorum. Gazeteye konu olan ve polisin doğal olarak soruşturmaya başlayacağı bir olaya hem de aynı günün gecesi ne cesaretle müdahale edebilir? İçeriden haber almadan. Sayın müfettişim, bu şekilde zan altında kalıyoruz. Köstebek kim bulduysanız açıklayın. Şimdilik bilmiyoruz. Ancak birisi Yaman Develi'ye yardım ediyor. Saçmalık. Bu saçmalığı düşünmek için vaktiniz olacak arkadaşlar. Hepinizi açığa alıyoruz. Sayın müfettişim, sadece bu davadan lütfen. Bizim için önemli olan ve bitirmemiz gereken başka bir dosya var. Uyuşturucu çetesini diyorsunuz. Müdür bey, teşkilat kan davası gütmez. Ama aldığım çok sağlam duyumlar var müfettiş bey. Fark etmez. Bir arkadaşınızı kaybettiniz. Acı insana hata yaptırır. Dinlenin biraz. Lan ne köstebek? Manyak mı bu adam? Gerekçeleri var Bahadır. Müdürüm, aldığınız duyum nedir? Memuriyetinizi yakarsınız oğlum. Bir şey yapmayacağız. Burada işler nasıl yürüyecek müdürüm? Yarın ilden ekip gelir. Kim arkadaş bu köstebek? Biz şimdi koynumuzda yılan mı besledik? Allah kahretsin. Tam da kıstırmıştık adamları. Müdürüm? Bekir'i vuran adamların kullandığı aracın izini bulduk. Bunların bir torbacısı var. Bizim adamlardan biri. Yukarı bildirelim müdürüm. Onlar operasyon yapsınlar. Torbacı bizim Elçin. İfşa olmaması lazım. 2 senedir uğraşıyoruz içlerine girsin diye. Büyük bir toplantı tertip etmişler. Hepsi aynı noktada. Bizim durdurduğumuz sevkiyatın yenisini yapacaklar. Toplantı nerede müdürüm? Oğlum adam vurmuşsun. Haberler sana geç ulaşıyor anlaşılan. Biz bir tek seninle mi uğraşıyoruz lan? İşimiz gücümüz var oğlum bizim. Rahat dursana. Uğraşmayın benimle. Kudret Beyciğim. Yurder. Oldu mu oğlum bu? Vuralım artık bunu. Sen bilirsin abi. 6 aydan önce toparlanmayacağını söylemiştim.
Oğlum daha nasıl toparlanacak? Adam burnumun ucuna silah iliştirdi az önce. Ama sıkamadan bayıldı. Bu semptomlar... Robotik kodlama, sen bir dur. Ben merakımı giderdim Kudret Bey. Ballı götünle benim bıçaktan yırtmışsın. Bir dahaki sefere perili Cadillac silindir contasına dikkat ederim. Yurder. Anlattın mı lan? Bütün sihir bozuldu ya. Seni biraz sinirli gördüm Kudret Bey. Yaman Beyciğim. Ha. Aksayan işlerimiz var. Ölü olunca doğal olarak işleri takip etmek zorlaşıyor. O değil de sen silahlı arabayı nereden buluyorsun? Noel Baba'nın silahını biz aldık. Değil mi Bedo? He abi. Bende. Yoksa kendine cephanelik mi kurdun? Yaman Beyciğim. Merak etme, sırası sende Kudret Bey. Yaman Beyciğim. Ben araştırmacı psikopatım. İstersem götündeki donun markasını bile bulurum. Seni tanıdığım günden beri don giymiyorum Kudret Bey. Hazır bekliyorum. Peki. Yürü der. Getir şu zımbırtıyı bakayım. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş acaba? Bir şey soracağım. Neden bıçak taşıyorsun? Şekil vermek hoşuma gidiyor. Pürüzleri bununla düzeltiyorum. Bütün pürüzleri bununla düzeltemezsin ki. Hem belki de pürüzsüzlük o kadar iyi bir şey değildir. Yoksa ilişkimizde bir pürüz mü var? Ya Yaman. Bıçak taşımandan hoşlanmıyorum. Bir odun kestik diye konu nerelere geldi. Odunları severim. Bilirsin. Şöyle dalıp gitmiyorum. Çok üzülüyorum. Çok. İyi dinle Kudret Bey. Ben toparlandım. İyiyim. Maç başlasın. O odunu yonttuğum bıçakla senin götüne taktığım bıçak aynı. Kudret Bey. Üç tane çocuğu var ya. Nasıl olacak şimdi? Biz bakacağız Mehmet. Öyle değil Cengiz memur. Çocukların düğünü, derneği, ne bileyim, baba büyük boşluk. Baba büyük boşluk. Sen yine şanslısın Sör. Sende 2 tane varmış.
Şans. Peki baba, ne yapmamı bekliyorsun? Boynuna mı atlayayım? Ona bir şans ver oğlum. Baba, hiç tanımadığım bir adam yıllar sonra karşıma çıkmış babanım diyor. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Yarın başka birisi çıkıp hayır babası benim derse kime nasıl inanayım? Kaç kişiye şans vereyim? Bak oğlum, ben yıllarca evlat hasreti çektim. Bu yüzden başkasının çocuğunu aldım. Şimdi evlat hasreti çeken birini görmezden gelemem. Baba, zaten yıllarca ayrı kalmadık mı? Anca yüzünü görmüşken. Bu yüzden ayrı kaldık zaten. Ben seni yatılı okula bu yüzden gönderdim. Ya elimden alırlarsa dedim hep. Şimdiye kadar bir tane babam vardı. Şimdi birbiri yetmeyen yarım yamalak babalarım. Ağır konuşma oğlum. Ben senin... Sen baba. Beni paylaşmaya kaldın. Seninki mi daha ağır? Benimki mi? Ben babamı yaşayamadım Çaycı Mehmet. Kendi babalığımı da bana yaşatmadılar. Özür dilerim sir. İşte bu patavatsızlığın yüzünden Bahadır komiser kovuyor seni. Bana Bahadır deme Cengiz memur. Küsüm ben ona. Bundan sonra çay may yok. Bok içsin. Aynı şeyleri Bahadır komiserin gözlerine bakarak da söyleyebilecek misin? Çaycı Mehmet. Söylerim tabii. Sen daha benim tersimi görmedin Cengiz memur. Benim tersim çok pistir. Çaycı Mehmet. Parlova. O ne demek? Boş yapma diyor Çaycı Mehmet. Komiserim, Yaman Develi'nin bugün kullandığı araç daha önce hurdaya ayrılmış. Plaka sahte zaten, onu biliyorsunuz. Hangi hurdalıktan almış? Hurdalıktan değil komiserim. Aracın sahibi 6 ay önce hurdaya ayırmış. Evrak düzenlenmemiş mi? Düzenlenmiş. Ama adam hurdalığı aracı satmamış daha. Adamı bir çağıralım bakalım sorguya. Tamam komiserim. Komiserim, çıkmıyor musunuz? Siz çıkın. Benim biraz işim var. Ne işi abi? İş mi kaldı? Görevden alındık, görevden. Ne alındıysak alındık. Burada oturmak da mı yasak? İyi abi. Ben çıkıyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Adamlar rozeti kıçımıza sokmuş. Kızağa bindirmiş, gezdiriyor. Bu hala karı kız peşinde. Bence sallıyor komiserim. Her hafta bir kız mı olur? Yok canım, sallamaz da. Yani bu durumla bile nasıl Her iddiasına varım komiserim. diyorsun? Peki. Sinemaya gidecekmiş. Telefonda öyle söyledi. Gidin bakın bakalım sinemada mı? Efendim anne. Ejder, beni garaja bırak oğlum. Ben gidiyorum. Anne nereye gidiyorsun? Ben söyleyeceğimi söyledim Ejder. Demek ki sözümün bir kıymeti yokmuş. Anne kurban olayım yapma. Bugün çok yoğun bir gün geçirdim. Yarın söz konuşacağım. Söz mü? Söz anne söz. Senin üzerine yemin ederim yarın gidip konuşacağım. Hadi bakalım. Bekleyelim bir gün daha. Tamam. Komiserim, bir şey demedin. Girdik mi iddiaya? Tamam girdik. Kaybeden gömlek alır. Anlaştık. Şule Olgun'un evinde inceleme yaptık Elçin. Çıktı mı bir şey? Bir video kamera var. Dahili hafızalı ama içi boş. Gönderin kriminali. Biz de onu sormaya geldik komiserim. Malum görevden alındınız ya. Hemen de duyun. Ne alakası var kardeşim? Gönderin kriminali. Biz bakmazsak başkası bakacak. Başka bir şey çıktı mı? Yok başka bir şey.
Klasik öğrenci evi işte. Komiserim, Şule'nin annesi babası haber bekliyor. Tamam Elçin. Bir şey çıkarsa söyleriz. Hadi çıktım mı? Kameradan bir şey çıkarsa arayın. Tamam komiserim. Hadi eyvallah. Dejavu eder anı hayat, amacı sabır kalmasın. Kimse değil bir derviş gibi oyuna düşüp de kanmasın. Yazılan her sayfada bulursun bir yerde kendini. Hataların farkına varıp dersin oğlum sen de mi? Kalemin ucunda hayat, satır başlarında çocukluğum. Yazarken ağladı, ben de satır sonunda susturdum. Ruhun rengi siyah fakat severdim turuncuyu. Bilmeden incittiysek eğer hangi birimiz suçluyuz? Ruh halim zırlayan bir çocuk, durmadan hep ağlayan. Öylesine etkiliyor, gözlerimi birden karartıyor. Güzel günleri resmedip başladığımda anlatmaya kalmamış inancı sinirlenip ortalığı dağıtıyor. Çıplak ayak, sıcak zemin, tek bedenim beklemede. Kavuran güneş tam tepede, keyfi bayağı yerinde. Aynı dostlarım gibi, bir güldeki diken gibi. Acıtsa da bırakmıyorum, tıpkı yazılmış kader gibi. Beşikten başlayan yalnızlığıma yenisini ekleyip eşikten atladığımda aldığım tebriklerin toplamı. Geçti zaman, somut ödüllerin getirisini bekleyip ben batırdığım gemilerin terk eden o son kaptanı. Aklı donduran planları yapma sence doğru mu? Kini fikre karıştırıp zikri bununla yoğurdun. Gücün getirdiği o büyük sorumluluğu omzu alıp sen zülfü ziyan edenleri yakıp külünü savurdun. Yok ki geri dönüş, girdin bu yola. Bakma ardına sakın, ola bir daha. Susma, dur bu düzenin karşısında. Bir efsane var bu şehrin sokaklarında. İsimlerimiz değişse de kalan o baki sorunlar. Herkesin dilinde aynısı, geçip bitti olanlar. Sıyrılmanın kolay yoludur omuzlarını silkelemek. Asıl mevzu birlik olup bu şehre can siperlemek. Düştüğü yeri kavuran alev gelip bir gün seni bulur. Dönersin tıpkı devran gibi, kader bir tokat vurur. Beşikten başladığın hayatında gelir elbet sonu. Hep neşeli olan sen, birden değişir ses tonun. Telefonun ucunda şakıyan bir karakterin mi var? Asıl mevzu sokakta yön bulmaya çalışan çocuklar. Cebine götürmediğin ellerin bir gün olur dert sana. Muhtaca düştüğünde ellerin tutacak bir dost arar. Gördüm karakterinden pahalı telefonu olanları. Dosta güvenip bucaksız denizlerde boy vermeyin. Pazarda dost satarlar bu işin piyasa uzmanları. Posta paha biçip verimsiz topraklarda ekmeyin. Kaderin satırları tatlı tuzlu bir senaryo. Yönün kaybolduğunda inanmaya devam eder misin? Gönül rahatlığıyla hile yapanları gördüğünde ağzındaki değişen tadı sineye çeker misin? İlgisiz kokan bu sokaklar gençliğin aynası. Katma değersiz bir şey yok, her şey aynı faydasız. Yırtılan ciğerlerin feryatları göğe yükselirken nefes nefese kaldık işte, göründü yolun çıkmazı. Yok ki geri dönüş, girdin bu yola. Bakma ardına sakın, ola bir daha. Susma, dur bu düzenin karşısında. Bir efsane var bu şehrin sokaklarında. Efendim? Gömleğimi kendim mi seçeyim, sen mi alırsın? Ben alayım komiserim. Sizin zevkinize bırakılmaz o iş. Ya arkadaş, kaybedince hemen çirkinleşiyorsunuz ya.
Kaybettiğimi kim söyledi komiserim? Bir fotoğraf attım, bak bakalım bir. Hadi be. Ya hadi görüşürüz. Ejder! Gelsene lan! Yok oğlum, gömleği kaptım ben, gideceğim. Annem be... Ejder, merhaba. Ne oldu oğlum, gelsene. Ejder, selam yok mu? Yok. Oğlum, ben hayatımda ilk defa bir kadın sevdim. Gittin onu mu buldun? Nasıl? Ne diyorsun abi? Ebenin ama diyorum abi. Ejder, düzgün konuş kızın yanında. Kızın yanına. Yakıştın mı lan sen şimdi kızın yanına? Ha? Ne yaptın orada olmak için? Mesaj mı attın? Sana ne lan? Sana hesap mı vereceğim? Beyler, biraz sakin olur musunuz? Herkes bize bakıyor. Baksın. Bakarsa baksın. Ben bu kızı seviyorum ve en yakın arkadaşım onunla çıkıyor. Ben şimdi ne yapayım lan? Ejder, ben nereden bileyim, söylemedin ki. Belki söyleyecek kelime bulamamışımdır kardeşim. Belki bir mesajla geçiştirmek istememişimdir. Ejder, lütfen biraz sakin ol. Belki onu anlatacak kelime yoktur benim haznemde. Tamam lan, uzatma. Bilmiyordum. Söyleseydin o zaman. Benden gizleyip en yakın arkadaşım diye bağırıyorsun bir de. Açılsaydın lan o zaman. Ya tamam. Bir susun. Bir tek siz mi varsınız bu dünyada? Saygılı olun biraz. Ejder, bunu konuşabiliriz. Tamam. Konuşalım. Bak gözlerime. Aklım saçların kadar karışık Burcu. Sen beni ilk gördüğünde bağırmıştım. Sen gelmiştin koşarak. Ben o gün bugündür bağırıyorum ama ilk defa sesim çıktı. Ya Ejder, bir şey yok zaten. Topu topu sinemaya geldik. Ne zaman tanıştınız lan siz? Yeşilçam gecesine gelmiştik ya. Orada tanıştık. Ulan orada bizim götümüzde filler tepişiyor. Sen karı kız mı kesiyorsun yavşak? Karı kız nedir ya? Nasıl konuşuyorsun sen? Burcu, bir saniye. Burcu. Bir ömür. Buyurun beyefendi, bir sorun mu var? Başka sorum yok. Buyurun, sizi dışarı alabilir miyim? Polisim kardeşim ben. Kimliğinizi görebilir miyim beyefendi? Yok kimlik. Aldılar kimliği bugün. Tamam beyefendi, zorluk çıkarmayın, buyurun. Ne toplandınız lan? Hırsız mıyız oğlum biz? Ağlama arkadaşlar. Lan! Lan sen kime vuruyorsun lan? Dejavu eder anı hayat, amacı sabır kalmasın. Kimse değil bir derviş gibi oyuna düşüp de kanmasın. Yazılan her sayfada bulursun bir yerde kendini. Hataların farkına varıp dersin oğlum sen de mi? Kalemin ucunda hayat, satır başlarında çocukluğum. Yazarken ağladı, ben de satır sonunda susturdum. Ruhun rengi siyah fakat severdim turuncuyu. Bilmedenin ciddiysek eğer hangi birimiz suçluyuz? Ruh halim zırlayan bir çocuk, durmadan hep ağlayan. Öylesine etkiliyor, gözlerimi birden karartıyor. Güzel günleri resmedip başladığımda anlatmaya kalmamış
inancı sinirlenip ortalığı dağıtıyor. Çıplak ayak sıcak zemin tek bedenim beklemede. Kavuran güneş tam tepede keyfi bayağı yerinde. Aynı dostlarım gibi bir güldeki diken gibi. Acıtsa da bırakmıyorum tıpkı yazılmış kader gibi. Beşikten başlayan yalnızlığıma yenisini ekleyip eşikten atladığımda aldığım tebriklerin toplamı. Geçti zaman somut ödüllerin getirisini bekleyip ben batırdığım gemilerin terk eden o son kaptanı. Aklı donduran planları yapma sence doğru mu? Kini fikre karıştırıp zikri bununla yoğurdun. Gücün getirdiği o büyük sorumluluğu omzu alıp sen zülfü ziyan edenleri yakıp külünü savurdun. Yok ki geri dönüş girdin bu yola. Bakma ardına sakın ola bir daha. Susma dur bu düzenin karşısında. Bir efsane var bu şehrin sokaklarında.